Benim hep inandığım bir şey var. Kişi önce kendisini bilmeli. Kendini bilen kişi yapabileceğini, potansiyelini, limitlerini bilen kişi nerede var olacağını, nerede katkı sağlayıp faydalı olacağını da bilir. Dolayısıyla bu sporun içerisinde bana verdiklerini, sporun bana kazandırdıklarını yıllar içerisinde geri vermek benim yükümlülüğüm gibi düşündüm ben. Tüm aslında kadın erkek ayırmadan bunu söyleyebilirim. Kadınlar için ise özellikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü kadınlar hakikaten yaptıkları her işte çok başarılı, çok yetenekli, çok titiz, çok daha ince çalışmayı yapısal olarak aldıklarıyla biliyorlar. Çok yönlü düşünebiliyoruz en başta. Biz fazlasıyla çok fonksiyonlu, hareket eden bir yaratılışa sahibiz. Hepimiz anneyiz, hepimiz sporcuyuz, hepimiz eşiz, hepimiz yöneticiyiz ve hayatın her alanında var olurken aldığımız ekstra sorumluluklar ve bunların da kazandırdıkları var tabii ki ve bu çok büyük bir birikim yapıyor. Bu birikimi ortaya koyabilmek için de insanın kendisini bilmesi gerekiyor. Bu anlamda ben herkese öncelikle nerede ve neler yapabileceklerini, neyi hayal edip hayata geçirebileceklerini bir düşünmelerini isterim. Biz de hayallerle başladık aslında Kadınlar Komisyonu olarak da kadın arkadaşlarımı burada mutlaka anmam gerekiyor. Gönüllü kadınlardan oluşan 16 kişilik komisyonumuzda sporcu yetiştirmek, sporcunun sorunlarıyla ilgilenmek veya taleplerini, isteklerini dinlemek, önerilerini dinlemenin yanı sıra daha ne yapabiliriz? Çünkü biz bu kadarla, kadınlar bu kadarla kalmayabilir. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde çocuklar için bir şeyler yapmalıyız, gençler için bir şeyler yapmalıyız, iklim değişikliği var, çevre için bir şeyler yapmalıyız. Peki o zaman bizim sporumuzun yaşam alanlarına vermiş olduğu herhangi bir dezavantaj var mı? Bunu sıfırla nötrleyebiliriz gibi düşüncelerle sürekli kendimizi yenileyerek bir de baktık ki elimizde şu an herhalde 3-4 tane çok ana konuları içeren projemiz var. Bunlardan bir tanesi 5 senedir Velinin Karnesi diyerek, Velinin Karnesi eğitim hareketi aslında diyoruz biz buna. Bunu başlattık. Yani bunun kaynağı şuydu, tabii ki spor çok güzel, spor yapalım ancak eninde sonunda trafiğe çıkıyoruz. Bizim sporumuz otomobille yapılan bir spor. Basket oynayan sahada bırakıyor topunu, gidiyor. İşte tenis oynayan aynı şekilde, at binen ama bizim aynı zamanda bizim spor ekipmanımız yaşamın içinde. Yani eninde sonunda 17-18 yaşına gelmiş bir çocuk caddeye çıkacak. Kendini bilmeden altındaki işte otomobili tanımadan gaza basacak. Ve nitekim bunların örneklerini yaşıyoruz. Biz kadın olarak, anne olarak, kardeş olarak düşündüğümüzde bunun için ne yapabiliriz dedik. Ve trafikte %100 yaşam hakkı konulu Avrupa Birliği projesinden de yola çıkarak Velinin Karnesi adında bir eğitim hareketi gerçekleştirdik. Ve bu eğitim hareketi 6 yılda devlet okulları, özel okullar, engellilerimizin bulunduğu okullar, özel ihtiyaçları olan yuvalar gibi çok böyle geniş bir yelpazede bir sunumla Türkiye'nin İstanbul'dan Sarıkamış'a kadar bir sunum, broşürlerimiz, çocuklarımıza hediyelerimiz, bir otomobil, yarış otomobili, 2 tane pilotumuz, yani onları tabii renklendirecek ve o eğitim içine katabilmek için biraz animasyon olacak şeyleri de düşünerek böyle bir projeyle Kadınlar Komisyonu olarak yola çıktık ve şu an hem bakanlık tarafından destek gören bir proje bu, hem de artık geri dönüşümlerini aldığımız, gerçekten o ilk gittiğimiz çocuklar artık yavaş yavaş büyüyorlar ve sonrasında bir farkındalık yarattığımızı hissettiğimiz bir projeydi ve şimdi
bunun ikinci aşamasını yapabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. O da daha 17 yaş, daha lise grubu çocuklarına, yaş grubu çocuklarına detaylı olarak bir trafik ve otomobil kullanma hakkında bilinçlendirme ve onları trafiğe hazırlamak. Bunun da sebebi tabii trafikte meydana gelen kazaların ve kaza sayılarının azaltılması amacıyla yaptığımız. Bu bizim aslında sporun yaşamı etkileyen, her sporun yaşamı etkileyen alanları var, yaşamı etkileyen unsurları var. Bunları minimize etmek, buradaki dezavantajları ortadan kaldırabilmek veya olabildiğince azaltabilmek için ne gibi bir rol üstlenebilirizden aslında yola çıkarak yine yaptığımız ve bu gerçekten kadınların sinerjisiyle ve hayaliyle olabilecek projelerdi. Bunun yanı sıra bu sene yine simülasyon aracımız, mobil simülasyon aslında dediğimiz yine FIA ile ortak onlara sunduğumuz ve onlar tarafından kabul gören, FIA tarafından kabul gören Simulation on Road adında bir mobil araçla içine simülasyon iki tane simülasyon koyarak yine Türkiye'nin yani şu an ilk aşamada belki 20-25 ili ama uzun vadede birçok ilini gezerek oradaki çocukları yine trafikte işte otomobil kullanmak, hatta daha da ötesi ailesini de bunun içine katabilmesi için yaptığımız bir yine bilinçlendirme projesi. Veli karnesi de zaten böyleydi. Veli karnesinde aslında çocuklardan şunu istedik biz. Peki tamam, siz şimdi bunları öğrendiniz ama eve gidin, evde araç kullanan, otomobili kullanan anneniz, babanız, ebeveyniniz kim ise bunları değerlendirin. Öğrendiğiniz bu doğrular ışığında diyerek onları böyle biraz neşelendirdiğimiz ve eğlendirdiğimiz bir projeydi. Bunun yanı sıra yine iklim değişikliği bizim konularımızdan bir tanesi, Kadınlar Komisyonu'nun çevreyle alakalı yaptığımız organizasyonlarda etrafımızı her zaman koruyabilmek ve yeşile her zaman saygılı olmak için gerekli kurallarımız neler olmalıdır, yapmamız gereken ön şartlarımız nelerdir bu organizasyonlarda diyerek hareketle başladık ve Kadınlar Komisyonu olarak çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik konusunda da FIA'dan geçen seneki organizasyonumuzda en yüksek puanlama olan 3 yıldızı alarak Dünya Rally Şampiyonası'nın bir ayağını Marmaris'te gerçekleştirdik. Yani orada tabii ekolojik dengeler ve de yarışlarımızın olduğu alanlardaki kültürel zenginlikleri de göz önüne alarak kurduğumuz parkurlarda yaptığımız çalışmalardı ve buradaki çevresel faktörleri de ve çevresel koruma konularını da, koruma unsurları nelerse bunları da düşünmek, hep böyle geniş düşünmek kadınların renkli kişiliğinden geliyor bence. Bizler Kadınlar Komisyonu olarak ben her ne kadar tek başıma yönetim kurulunda başkan vekili koltuğunda otursam bile aslında koskoca bir ordu var gibi hissediyoruz. Çünkü çok destekleyen, birbirini ve uyum içerisinde çalışan bir Kadınlar Komisyonu'nu da temsil ediyorum aslında. Tüm bu anlattıklarımla aslında kadınlara verebileceğim naçizane tavsiye şu olur. Gerçekten yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz herhangi bir dalda bizi engelleyen hiçbir şey yok. Bizi engelleyen aslında kendi yarattığımız imkansızlıklar ve olabilir mi acaba'yı düşünmek. Yani çok, çünkü en başına dediğim gibi bunların hepsi sadece bir hayalle başlıyor ve biraz da kadınların 360 derece görme yeteneğiyle de şekilleniyor. Çünkü yapılacak hem kendi adımıza hem cinslerimiz için, karşı cins için, çocuklarımız için, doğa için, üzerinde var olduğumuz dünya için
dört ayaklı dostlarımız için yapılacak o kadar çok şey var ki burada tek bir temelle takılıp kalmak yerine özellikle spor içinde olan kadınlara da bunu öneriyorum. Bu sporun içinde varım ama benim tek konum otomobil değil veya tek konumuz basket veya tek konumuz belki voleybol, dans değil. O kadar 360 derece düşünebileceğimiz ve bize görmek istediğimizde önümüzü açan ve karşımıza çıkan imkanlar ve fırsatlar ve değiştirebileceğimiz konular var ki yeter ki içimizdeki olanı, kendi yeteneğimizi ve öngörümüzü ve iç sesimizi her zaman duyabilelim. Biz bu şekilde renklendik otomobil sporlarında, eğitim ve çevreyi de içine alarak. Benim de tavsiyem bu olur.